Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 6 Mart 2026 günlerden Cuma. İş çıkışı yine yürüyüş sohbetleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu Almanya'da şaşırdığım bazı şeyler. Şimdi bir banka oturdum, sohbete burada devam edeceğim. Evet, gerçekten de sakin bir ortam. İtalyanların dediği dolce far niente durumu. We call it dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. We are masters of it. Dolce. Dolce far niente. Dolce far niente. Hiçbir şey yapmamanın verdiği keyfi yaşıyorum. Özellikle yoğun geçen bir iş gününün ardından gerçekten de güzel bir duygu. Sohbete başlamak gerekirse ilk olarak sakinlik diyebilirim. Tabi İstanbul'dan geldiğim için bu direkt fark edilebilen bir durum. Tabi genel bir sakinlik mevcut. Özellikle pazar günü bu sakinlik daha da belirgin. Cumartesi de belirgin aslında, sabahları da, özellikle pazar günü zaten direkt dinlenme günü olarak geçiyor. Yani neredeyse herkes evinde rehabilitasyon gibi bir sonraki güne hazırlık şeklinde aileyle birlikte zaman geçirme olsun ya da belli başlı aktiviteler olsun. Sporuna giden sporuna gider ya da başka türlü aktivite olabilir. Bu şekilde çoğunlukla aileyle geçirilen bir gün. Dolayısıyla dışarıda gayet belli bir sakinlik mevcut. Tabii bu sakinliğin esas sebebi gerek alışveriş merkezleri olsun gerekse marketler olsun pazar günleri kapalı. Bu sebepten dolayı ister istemez çok daha sakin bir ortam oluşuyor. Türkiye'de, İstanbul'da ise durum tam tersi. Pazar günleri çoğu yer açık. AVM'ler olsun ya da normal sinemalar olsun ya da belli başlı yerler olsun. Kafeler, restoranlar olsun. Buralar açık olduğu için hafta sonları dolu dolu yoğun geçiyor İstanbul'da ya da Türkiye'nin birçok yerinde. Bir diğer şaşırtan nokta toplu ulaşımla ilgili olacak. Bu toplu ulaşımla alakalı 3 tane aslında ana tema var. Birincisi, otobüs veya trenle giderken herhangi bir şekilde akbil basma zorunluluğunun olmaması. Siz otobüse veya trene bindiğinizde "Hallo, guten Morgen, guten Tag" deyip direkt yerinizi alabiliyorsunuz duruma göre. Sadece belli başlı zamanlarda, özellikle trenlerde ben bunu daha çok yaşadım. Belli bir görevli geliyor ve bir anda kartınızı görmek istiyor. Siz kartı göstererek ulaşımınıza devam ediyorsunuz. Şayet yanınızda kart yoksa veya telefondaysa şayet o uygulama ya da o QR kod, bu esnada ise sizi 60 euroluk bir ceza bekliyor. En azından şimdiye kadar bunu yaşamadım. Umarım da yaşamam diyelim. Bir diğer durum trenlerin rötar yapması. Bazı durumlarda yarım saat, 40 dakika ya da 1 saate varan gecikmeler yaşanabiliyor. Geçen sene Paskalya zamanında Düsseldorf'tan Stuttgart'a gitmiştim. Tren Düsseldorf'tan kalkmıştı ve ilk durak Köln'dü. Normalde Düsseldorf ve Köln arası hemen hemen taş çatlasın yarım saat diyelim. Ve benim gittiğim hızlı trendi. Adı hızlı tren ama ona rağmen 50 dakika sürmüştü. Gerçekten de çok fazla gecikme olmuştu. Tabii yolculuk bitti. Sonrasında ise 30 euroluk bir geri ödeme yaptılar bana. Bu da gerçekten şaşırtıcıydı benim için. Özellikle tabii kış aylarında daha büyük bir problem bu, ki yağmur da yağıyorsa gecikme bazen sinir bozucu olabiliyor. Tabii şimdi ehliyeti de çevirebilirsem hayırlısıyla bu sorunu da çözmüş olacağım. Toplu taşıma ile ilgili üçüncü nokta, siz örneğin otobüste veya trendesiniz. Dörtlü koltuk veya ikili koltuk olsun. Köşede birisi oturuyorsa ve çantası varsa bu kişinin, hemen çantasını kendi yanına koyuyor. Ve sanki o yer ona aitmiş gibi, ona rezerve edilmiş gibi o çantayı orada tutuyor. Yani yanıma alayım da hani birisi gelsin otursun yok. Sadece siz soracaksınız da anca ondan sonra işte çantayı böyle zahmetle alıyormuş gibi yapıyorlar. Bu da gerçekten şaşırtıcıydı benim için. Bir diğer şaşırtan nokta sokak köpeklerinin veya kedilerinin olmaması durumu. Köpekleri tabii görüyorum sokakta ama her zaman sahipleriyle birlikteler ki bu zaten bir zorunluluk. Yani Almanya sokak köpeği sorununu çözmüş. Maalesef bizde ciddi bir durum. Hatta özellikle küçük çocuklar için, ki özellikle sosyoekonomik olarak daha kötü durumda olan yerlerde köpek sorunu, sokak köpeği sorunu maalesef ciddi bir durum. Umarım bir an önce çözülebilir bu durum.
Bir diğer şaşırtan nokta spora olan düşkünlük. Siz sabah sokağa çıktığınızda muhakkak ama muhakkak günlerden pazar bile olsa illaki birini bisikletle beraber görürsünüz. Ki zaten her yerde bisiklet yolu ona göre dizayn edilmiş. Bisikletlerin kendine özel yolu var ve çok ama çok aktifler bu konuda. Özellikle küçük çocukları görüyorum bazen işe giderken. Yağmurda yağsa, çamurda olsa sürekli ama sürekli bisiklete devam ediyorlar. Demek istediğim küçüklükten beri gelen bir alışkanlık. Gerek bisiklet sürmek olsun, gerek yüzmek olsun ya da başka spor aktivitesi olsun. Örneğin yüzme konusunda bir keresinde kapalı havuza gitmiştim. Yanımda da tahminimce Alman olduğunu düşündüğüm bir adam vardı. 50'li yaşlarında tahminimce. Ben açıkçası yüzmeyi seven birisiyim ama çoğunlukla tatilden tatile, yazdan yaza yüzdüğüm için kondisyonum çok fazla değildi. Hemen hemen diyelim 50 metrelik bir havuzdan bahsedelim boyuna. Ve bu havuzda bahsettiğim adam 4 tur 5 tur git gel şeklinde hiç mola vermeden, şnorkel olmadan, palet olmadan yüzdü. Bense ister istemez tıkandım, kondisyonum yeterli olmadığı için. Aslında bu bir zorunluluk. Küçüklükten beri verilen bir eğitim bu. Yüzme olsun ya da başka spor aktivitesi olsun. Dolayısıyla gerçekten spor konusunda başarılılar ve bu onlara da yansıyor. Şöyle ki hastanede bazen 80'li ya da 90'lı yaşlarındaki kişilerle konuşuyorum. Bu kişiler yürüteçle yürüyor ve bazıları gerçekten çok da hızlı yürüyor herhangi bir denge problemi yaşamadan ve onlara sırlarını sorduğumda bana verdikleri klasik cevap spor oluyor. Şöyle ki belli bir dönem yapılan spordan bahsetmiyorum. Örneğin yüzme olsun ya da yürüyüş bile olsa düzenli bir şekilde yapılan spordan bahsediyorum. Yani 3 ay spor salonuna gittim geldim hani spor yaptım bu değil. Sürekli az da olsa bir şey yapma durumundan bahsediyorum. Bir diğer şaşırdığım nokta günlük iletişim dili. Siz hastaneye girdiğinizde ya da herhangi bir toplu insanların bulunduğu yere girdiğinizde sürekli bir karşılıklı Guten Morgen, Guten Morgen, Hallo, Hallo, Guten Tag, Tschüss şeklinde sürekli karşılıklı bir muhabbet, karşılıklı bir diyalog söz konusu. Özellikle son zamanlarda Türkiye'de biz bunu maalesef ki kaybettik. Yani kolay gelsin demeler azaldı. Teşekkür etmek bile aslında çok azaldı maalesef ki. Ya sürekli de şu sohbeti duyuyorum ister istemez. Sohbet bitti. Danke schön, danke schön, tschüss, tschüss, bis morgen, bis morgen. Yani sürekli iletişim halinde kalma mevcut. Hep bir kibarlığa dayanan iletişim noktaları mevcut. Tabi herkes kibar mı? Pek tabii ki de değil. Nasıl 5 parmağın 5 aynı değilse her insan da kibar değil ama çoğunlukla iletişim dili kibarlığa yakın diyebilirim. Evet, bu video biraz spontane oldu. İlk bakışta aklıma gelen şaşırdığım şeyleri size anlatmak istedim. Muhakkak ki unuttuğum şeyler olmuştur. Benim gibi sonradan Almanya'ya göç eden kişiler varsa şayet yorumlarda belirtebilir düşüncelerini. Onun dışında sorularınız olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz pek tabii ki. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.